Selam. Gerçek bir kamerayla gerçekten masamı çektiğim ilk videoya hoş geldiniz. Bugün son kullandığım eskiz defterim olan bu defteri bitirdim. Ve size eskiden beridir elimde olan bütün eskiz defterlerimi göstereyim dedim. İlk olarak bayağı küçüktüm bu deftere başladığımda. Kapağından da anlaşılacağı gibi. Aldığım rastgele bir defterdi tamamen. Kırtasiyeye girip bunu istiyorum. Aldım. Öyle. Ee, ilk çizim Wilson çizimi. Don't Starve'a bayılıyordum o zamanlar. Bu şekilde bir şeyler çizmişim. O zamanlar çok sevdiğim bir şey vardı. Çizer. DeviantArt'ta Fukari ismini kullanıyordu. Şu anda sanırım Instagram'da Makabrotka'yı kullanıyor olması lazım. Bu defterdeki çizimlerimin çoğu onun çizimlerine bakarak, işte ondan esinlenerek yapılmış çizimler. Daha yeni almıştım Derwent Colorsoft kalemlerimi. Derwent. Tamamen karakter tasarımı gibi gidiyordu. Küçüktüm zaten. Eski çizimlerine bakmak ve ne kadar başarısız olduklarını görmek çok tuhaf. Bu defterdeki en sevdiğim çizimim bu. Çünkü renkleri çok hoşuma gidiyor. Rengarenk olmasını seviyorum. Tabii ki anatomik olarak hata dolu her yer ama konu bu değil şu anda. Çünkü çok eskiler. Bunlar da yine bu çizim Fukari'nin bir çiziminden.
Katana demeye bin şahit ister. Neyse. Yine aynı şekilde. Full karakter, karakter, karakter. Öyle gidiyor. Bu da Fukari'den bir çizim. Hatırlıyorum bunları. Çok baştan salmışım her şeyi. Bu Eugene. Benim orijinal karakterim. Kuşum. 2016'da çizmişim bunları. Eugene böyle tatlı, uçabilen, yumuşacık bir karakterdi. Hatta küçük bir kuşu vardı arkadaşın. Biraz böyle şeyden esinlenilmiş bir karakterdi. Spyro'dan. Spyro'yu oynamaya bayılırdım küçükken. Evimizin karşısındaki bir su kulesi. Bunları okulda yapmıştım. Yani o zamanlar bu tarz şeyler çiziyordum. Yine benim elim. Bu biraz daha iyi yani diğerine göre en azından. Rusça kursunda yapmıştım. Bu da aynı şekilde Rusça kursunda. Rusça derken niye böyle konuşuyorum Rusça? Rusça kursunda çizdiğim bir inci küpeli kız. O zamanlar neyle boyuyordum? Akrilik boyayla bir inci küpeli kız çalışması yapıyordum. Çok elim alışmıştı. Böyle gördüğüm her yere inci küpeli kız çizimi yapıyordum. Eskiz şeklinde. Bu da böyle garip bir yaratık. Başka bir şey yok herhalde. Yok, bu defteri böyle geçirmişim. Böyle bitmiş. Bunun hemen sonrasında DNR'dan aldığım bir defter var. Bu defteri büyük ihtimalle herkes de görmüşsünüzdür. Bu defteri almayan kalmadı. Bunun bir çeşidi daha var. Bir tane daha var bundan. O zamanlarda portreye merak salmıştım. Yıl 2017. Portre çizimleri ile uğraşıyordum deli gibi. Bu zaten eski defterim. Hani burada saçma sapan bir sürü şey var. Hani bitirmediğim, tam olarak başlamadığım sayabileceğimiz hatta. Ama ayrı ayrı kağıtlara portre çizimleri yapıyordum aynı zamanda. Genel olarak buradaki çizimler hep Pinterest. Bu bir arkadaşımın çizimi. Yani arkadaşımı çizmiştim. Bu kedicik tatlı olmuş kenardaki. Bunlar da 2 tane benim orijinal karakterim ama birbirine girmiş hani çizimler. Bu Samuel, bu Larian. İkisi de şeydi. Lifeguard. Böyle tatlı bir hikayeleri vardı bunların da. Yine burada da o sıralar Lily Collins'i çizmişim. Lily Collins'e benziyor mu sizce? Göz çizimi tatlı olmuş. Burada yine bir göz var. 2017. Öf yani. Kaç sene olmuş. Bu da bir kedicik. O zamanlar My DNR diye başka bir isim kullanıyordum kendimce. Riverdale'a yeni başlamıştım. Jughead'i çizmişim burada. Ya bu sarı postitleri kapatmak istediğim şeyleri kapatmak için koydum. Yoksa hiçbir amaçları yok. Köpeğimin birazcık daha insanlaştırılmış hali. Böyle çizimler yapmayı seviyordum. Yarı insan, yarı köpek. Shawn Mendes 2017. O zamanlar çok dinlerdim kendisini.
kareleme yöntemiyle bir portre denemişim. Ama hiçbir zaman sevmedim o tarz yöntemlerle çizim yapmayı. 2018'de, evet, üniversite sınavımın yaklaştığı dönemler, böyle bir Bilbo çizimi yapmışım. Hobbitlere bayılırım. Çok severim. Mezuniyetimizden bir resmin çizimi ben ve arkadaşlarım. Hermione'yi çizmişim. Ama bitmemiş her zamanki gibi. Bu kızın adını hatırlamıyorum. Ama resmi çok hoşuma gitmişti. O yüzden çizmişim fotoğrafını. Yine yarım yamalak bir şey. Fark ettiyseniz defterlerin hani ilk 5-10 sayfası harici diğer kısımları hep şey gibi geçiyor. Karalama. Burada da Kratos ve oğlunun çizimi var defterimde. Bunlar da onları çizmeden önce böyle poz eskizleri gibi bir şey. Silmarillion okuyordum. Notlar almışım. Final Space izlemiştim o sıralar. Çok tatlıydı. Thorin, Meşe Kalkan. Frodo'yu çizmişim. Harry Potter'ın felsefe taşını okumuştum o aralar. Kendi kafamdan bir Harry Potter çizmişim. Doktor House izlemeye bayılıyordum. Bu da onun bir çizimi. Çok şekil adamdı ya. Skywalker. Zaten Star Wars izlemeyen yoktur herhalde. Bana benzemeyen bir self portre. Ama gerçekten benzemiyor. Geçelim bunu. Yine Harry'nin bir fan artı. Burada belli ki köpeğimi çizecekmişim. Bitmemiş. Kermit. Burada sorular var. Defteri okula götürmüşüm belli ki. Bu Coach Carter'dan bir çocuk. Onu çizmişim. Karalama. Kim olduğunu bilmiyorum. Sanırım böyle bir kitaptan esinlenmiş bir karakterdi. Bu da bahsettiğim Kratos ve oğlunun çizimi. Bu çizimi severim. Hoşuma gidiyor bu çizim. Köpeğim, Buddy ve onun insanımsı halleri. Bu kim? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir Insta blogger. Oradan görmüşümdür. Başka nereden olabilir ki? Kalem almışım. Onun dışında pek bir şey kalmadı zaten. Bu defter de böyleydi. Ve son olarak aktif kullandığım ne ya? Yani en son bitirdiğim YouTube'a, bu Instagram hesabıma başladığım sıralarda kullandığım eskiz defterim. 2019'da başlamışım. Çok olmuş aslında başlayalı. İlk çizimim bu. Bitmemiş çizimler. Köpeğimi çizmişim. Yine köpeğimi çizmeye bayılıyorum. Bibi ve Jesse'ydi sanırım. Brawl Stars oyunundan. Friends dizisinden Monica olması lazım. Bu kız nerede oynuyordu ya? Adını hatırlayamadım. Sevdiğim tüm erkeklere. Evet.
O zamanlar 100 Heads Challenge'a başlamıştım. Hiçbir zaman bitmeyen bir challenge. Aynı başlayıp bitirmediğim diğer tüm işler gibi. Ama birlikte tekrar başlamak istiyorum bu challenge'a. Yine işte ya bu defterde yapıştırdığım ne varsa hani beğenmediğim ve üstünü kapatmak için yapıştırdığım şeyler. Çünkü hepsi eski çizimlerim. Hani hiçbiri öyle yeni değil. Birkaç tane de yeni var aslında. Stranger Things izliyordum. Finn Wolfhard sanırım bu çocuğun adı. Mesela bu ikisi hani tamamen 2 tane eski defterden alınmış çizim. Bu da kardeşimin küçük bir göz çizimi. Fili ve Kili. Hobbitler. Çok güzel. Hobbitlere bayılıyorum. Cemal Süreya. Doktor Ox'un deneyini okuyordum o sıralar. Ben. Bana benzemeyen ama öyle bir kız. Billie Eilish. Geçiyorum. Kardeşim. Ben ve köpeğim. Bilbo. Gandalf. Bu saçma mor çizgileri keşke yapmasaymışım. Deneye deneye öğreniliyor. Ne bulduysan çiz sayfası burası. Burada köpüşler var. Burada bir köpüş daha var. Kratos'un baltasının eskizi, Joker çizimimin eskizleri, Ori çizimimin eskizi. Bunlar hep dijital çizimler. O sıralar bir yüzük çizimi işi vardı. Onun eskizleri bunlar da. Yine aynı şekilde. Bunlar da öyle. Zeki Müren ve arkasında kapatmak istediğim şeyler. Köpeğim. Bir kahve markasının logosu vardı. Onun için bir işti yine. Yine o da devam ediyor. Bu Manuel Samuel Dead çizimimin eskizi. Yine aynı şekilde bu da öyle. Dead by Daylight oynarken bu çizime başlamıştım. Umacı onun çizimi ama hiçbir zaman bitmedi. Pinterest'ten resimler. Bolt'un küçük oyuncağı. Bir köpüş. Bu bir kedi bu arada. Asla kedi olduğunu anlamadı bakanlar. Bu ben. Bir iki burun çizimi. Bu da Twitch panelim içinde. Panel görselleri için hani bana benzeyen tatlı çilimsi bir şey mi yapsak, arı mı yapsak falan diye düşünüyorduk. Sonra hiçbirini yapmadık. Bu da başka bir çizim eskizleri. Pek hoşlanmıyorum onlardan. Yine köpeğim. Arkada da Frost ve Blackbeard var. Rainbow Six'ten. Kali. Yine arkada Rainbow'dan bir iki çizim vardı. Onları da Johnny Depp'le kapatmışım. Ta 2017'den bir çizimle. Among Us. Çizimim dijitalde bitmedi hiçbir zaman ama eskisi buydu. Yine tamamen sayfa doldurmak için yaptığım bir çizim. Rainbow'dan Duck ve Caveira. Pirit'in 12'li kuru boya setiyle ten rengi boyamaya çalışmıştım. Bu da onun eseri. Oldu gibi bence ya. Hani 12'li Pirit kuru boyayla yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Siz söyleyin ben çizeyim çizimlerinin ilk çizimiydi bu. Bu da yine Duck. Challenge'ına bir challenge vardı katıldığımız. Inktober, aynen. Inktober'a katılırken yaptığım ilk çizim buydu. Karanlıkla ilgili ama hiç beğenmediğim için
hiçbir zaman hiçbir yerde paylaşılmadı. Kutup ayısı çizimimin eskizleri, bu da dijitalde bitti. Inktober'ın birinci çizimi. Onu bitirdikten sonra, yani onu beğenmedikten sonra bunu çizmiştim. Kamera tam burada kaymış. Anlattığım şey bu. Inktober'ın ikinci çizimiydi. Ama istediğim şey omuzlarının olmaması ve bu kafanın uçuyor gibi görünmesiydi. Ama öncesinde boynunu ve saçlarını arka planda çizdiğim için ve bunu mürekkeple yaptığım için geri dönüşü hiç olmadı. Üçüncü gün kök çizimi. Çukur çizimi için Alice Harikalar Diyarında'nın bir şeyini çizmiştim. Alice Harikalar Diyarında temalı bir tavşancık. O sıralar okuyordum. Beşinci gün fırtına. Gris oynuyordum ve oyunda bir kuş vardı. Bağırdığı zaman rüzgar çıkaran ve bizi fırlatan. Karalama. Birkaç karalama daha. Yine istemediğim bir çizimi 2017'den bir çizimle kapatmışım. Parmaklarım mürekkep oldu. Prismacolor Premier kalemlerinin bir denemesi. Paylaşmıştım bunu. Dışarı çıkmıştık. Annemi ve orada yerde yatan minik bir köpüşü çizmiştim. Asla bitmeyen, Instagram'dan gördüğüm bir çizim. Burada ben varım. Beğenmediğim bir çizim büyük ihtimalle ki kapatmışım beyaz akrilikle. Melarian eski kullanıcı adımdı. Burada da bir böyle melek tarzı bir şey çizecektim arkada ama belli ki sınav varmış. Siz söyleyin, ben çizeyim mi paylaşırken kullandığım çizim buydu. Bu da onun ikinci çizimi. Hatırlıyorsanız birinci daha gerilerdeydi. Bu da üçüncü çizim. Üçüncü çizimin eskizi bu da. Queen's Gambit'i izlemiştik sinema kulübüyle. Bu da yine okuldan notlar. Okula götürüyordum bu defteri. Arada bir çizim yapıyordum. O sıralar yine Witcher oyunu gündemdeydi. Sauron. Dersten notlar. Kedicik. Black Panther. Yine siz söyleyin, ben çizeyim bölümü. Burada bir okul tasarımı var. Başka. Bir arkadaşım. Ve bu kadar. Bu defterde. Böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.